Kapitalizm günümüzün hakim ekonomik sistemidir. Kapitalizm kısaca üretim araçlarının, yani fabrikaların, atölyelerin ve ticarethanelerin kar elde etmek amacıyla özel mülkiyete ait olduğu bir ekonomik sistemdir. Kapitalizmin ana kavramları şunlardır: özel mülkiyet, sermaye biriktirme, gönüllü takas, ücretli emek, fiyat sistemi ve serbest rekabetçi piyasadır. Kapitalizm ilk ve orta çağlarda kısmi ve ilkel bir şekilde uygulanmış olsa da asıl gücüne 19. yüzyılda ulaşmıştır. Günümüz dünyasında büyük şehirlerinden en ücra köylerine kadar kapitalizmin etkisini görmek mümkündür. Kapitalizmin tanımında iki temel nokta ön plana çıkar. Bunlardan birincisi, kapitalizmde üretilen tüm ürünler sadece en yüksek kar amacıyla üretilir. Diğeri ise emeğin belli bir ücretle satıldığı ekonomik bir pazardır. Kapitalist ekonomi, diğer ekonomik sistemlere göre tüketiciye çok daha fazla olanak sağlar. Günümüz marketlerinde her ne ürün alacaksanız alın, en az 5 farklı marka seçeneğine sahipsiniz. Her biri farklı ambalajı içerisinde kendini seçmeniz için sizi bekliyor olacak. Ya da özel bir okula mı gideceksiniz? Birbirinden farklı seçeneklerle sizleri bekleyen onlarca okul var. Kapitalizm, alışveriş için sizlere seçenekler sunar. Fakat bu seçenekleri seçmeniz için yeterince özgürlüğe sahip misiniz? Elbette hayır. Kapitalizmin en büyük özelliği sizi seçeneklerden birini seçmeniz için zorlamasıdır. Peki bunu nasıl yapıyor? Elbette ki her alanda sizlere ulaştıkları reklamlar yoluyla. Günümüzde ıssız bir adada teknolojiden uzak yaşıyorsanız ve tükettiğiniz için bir başkasına ihtiyaç duymuyorsanız reklamlardan kurtulabilirsiniz. Aksi durumda her alanda kapitalizmin etkisi altındasınız. Kapitalizmin herkesin zenginliğe ulaşmada eşit fırsatlara sahip olduğu iddiası koca bir yalandır. TV'lerde, gazetelerde veya internette sürekli olarak sıfırdan zenginliğe ulaşmış iş adamlarının hikayeleri dolaşır. Maalesef bu da büyük bir yalan. Bu haberlerin tek amacı fakirlerin zengin olabilme umudunu hep canlı tutmaktır. Çünkü kapitalizmi ayakta tutan fakir insanların boş umutlarıdır. 1960'larda Amerika'da yapılan bir araştırmada fabrika işçileri kendilerini yakında zengin olacak kısa süreli fakirler olarak tanımlamışlardır. İşte kapitalizmin yakıtı da budur. Kapitalizmin en büyük iddiası insan doğasına en uygun sistemin yine kendisi olduğudur. Kapitalizme göre insan doğasında açgözlülük ve rekabet vardır. İnsan hep daha fazlası ve daha lüksünü ister. Bu iki özelliğin en fazla parlatıldığı sistem de şüphesiz kapitalizmdir. Kapitalizme göre açgözlülük ve rekabet topluma zarar vermiş gibi gözükse de toplumların hızlı gelişmesine neden olmuş itici güçlerdir. Kapitalizm, demokrasinin en iyi kendi sistemi içerisinde güçleneceğini ileri sürer. Hiç beğenmediğiniz bir lider şaka gibi gelse de kapitalist demokrasilerde iktidara gelebilir. Herkes cinsiyetine, eğitimine, dinine veya ekonomik durumuna bakılmaksızın bir oya sahiptir. Belli bir yaşa geldikten sonra oy kullanma hakkını özgür bir şekilde elde edebilirsiniz. Kapitalizmde ekonominin sonsuza kadar katlanıp büyüyeceği iddia edilir. Bir firmanın başına şanssız bir olay gelmediği sürece ekonomik olarak büyüyecektir. Fakat dünyamız sınırlı kaynaklara sahiptir. Dolayısıyla kapitalizmin iddia ettiği gibi sonsuza kadar büyüme şimdilik sadece bir hayal gibi duruyor. Kapitalizmin en büyük şansı alternatif ekonomi modellerinin kapitalizme karşı giriştiği her girişimin başarısızlığa uğramasıdır. Sovyetler Birliği ve Çin bunun en büyük örneğidir. Kapitalizme karşı savaşta Sovyetler Birliği yıkılmış, Çin ise büyük dönüşümler yaşamıştır. Kapitalizm, tüketicilerin en çok arzu ettiği şeyi üretmeyi amaçlar. Fakat kapitalizm tüketicilerin yeni bir şeyi arzulaması için beklemez veya tüketiciye özgürlük sağlamaz. Tüketici farkında olmadığı ve sürekli bir şeyleri arzuladığı için bir hapishanededir aslında. Kapitalist sistemde istenen tüketici modeli hep yenisini arzulayandır. Bu yeni ürünün gerçek bir ihtiyaç olup olmaması önemli değildir.
Çünkü reklamlar sayesinde ihtiyacınız olmayan bir ürün öyle bir pazarlanır ki bir süre sonra o ürünün size su kadar gerekli olduğunu düşünürsünüz. Dünyanın neresinde olursanız olun maalesef bu reklamların etkisi altındasınız. Kapitalizmde gerçekte fırsat eşitliği yoktur. Zaten fırsat eşitliği teşvik de edilmez. Rakiplerinize savaşacak rekabet beceriniz yoksa, belli bir sermaye olacak maldan yoksunsanız veya rekabet edebilecek bedensel güce sahip değilseniz maalesef sokaklar sizi bekliyor olacaktır. Kapitalizmde rekabet alanına girebilecek beslenme, eğitim ve sermayeden yoksunsanız asla bir oyun kurucu olamazsınız. Kapitalizmde üretim açısından hep daha fazla olması arzulanır. Çevre kirliliğini önleme gibi maliyet oluşturacak unsurlardan kaçınılır. Çünkü çevre kirliliği için alınacak önlemler üretimde ek maliyetlere yol açacaktır. Bu nedenle büyük kapitalist ülkeler üretimleri çevreye duyarlı olmayan ve sermayeye ihtiyacı olan fakir, geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde yaparlar. Kapitalist sistem için her zaman serbest piyasa ekonomisinin olmasına gerek yoktur. Çin, Küba, Sovyetler Birliği serbest piyasanın olmadığı fakat bir çeşit devlet kapitalizminin uygulandığı ülkelerdir. Sovyetler Birliği'nde uluslararası sermayenin ihtiyacı doğrultusunda üretim yapılıyordu. Hem de bu üretim kapitalizmin en büyük özelliği olan ücret köleliği ile yapılıyordu. Nelerin üretilip üretilmeyeceği temel ihtiyaçlara göre ve o oranda değil, uluslararası rekabete göre şekilleniyordu. Şimdi anlattıklarımızı kısaca özetleyelim. Kapitalizmin artıları ve eksileri şunlardır. Kapitalizm zengin olmayı özendirir. Firmalar en yüksek verimi hedefler. Tüketiciler arzu ettikleri ürünleri seçmede özgürdür. Büyük oranda bürokratik devlet modeli önlenir. Kapitalizm kendini sürekli yenileyen dinamik bir yapıya sahiptir. Firmalar gücü tekelleştirebilir. Firmalar verimi arttırmak için işçi ücretlerini kısar. Üretimin çevreye zarar vermesi önemsenmez. Ekonomide ani yükseliş ve düşüşler olabilir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.